Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün en pratik şerbetli tatlı tarifini paylaştım. Lütfen deneyin. Hem en pratik hem de en lezzetli şerbetli tatlı tarifi diyebilirim. Misafirlerinize, ev halkına veya iftar için bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler yorulmadan hemen şipşak bu tarifimi hazırlayacaksınız. Eminim çok beğeneceğiniz bir tatlı tarifi olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Şerbetli tatlı tarifim için öncelikle bir kaseye 2 tane yumurta, 1 bardak ayçiçek yağı ve 1 bardak yoğurt ilavesi yaptım. Kullanacağınız yoğurdu önceden çıkartırsanız birazcık ortam sıcaklığında bekletirseniz çok iyi olacaktır. Hemen şimdi üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilavesi yaptım. 2 bardak irmik ilavesi ve ardından da un ilavesi yapıyorum. Burada toplamda 3 bardak un var. Şimdi malzemelerin hepsini ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ardından sadece 2 veya 3 dakika boyunca bu hamuru yoğurmam yeterli olacaktır. Bu şerbetli tatlı tarifi gerçekten de inanılmaz derecede yapımı kolay ve de lezzetli. Üstelik hafif bir tatlıdır. Zaten videomun sonunda göreceksiniz. Misafirlerinize aynen bu ölçüde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Eminim herkes çok beğenecektir. Ve şimdi hamuru yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra hemen bir kaseye bir miktar irmik aldım. Şerbeti tatlı için toplamda 40 cm çapında bir tepsi kullandım. Hamurdan cevizden birazcık daha büyük parça aldıktan sonra pürüzsüz olana dek yuvarladım. Ardından da irmiğe buladıktan sonra bir bıçakla bu şekli verdim. İyice bastırmanızı tavsiye ediyorum. Merak etmeyin. Şerbeti tatlıda herhangi bir şekilde yayılma olmayacaktır. Hem lezzeti hitap edecek hem de görselliği hitap edecek. Deneyenler eminim çok beğenecek lezzetli bir tatlı tarifidir. Bu arada bu tatlının ismi Hira tatlısıdır. Hira tatlısı memleketim Tokat'a ait bir tatlıdır. Misafirlerimize hemen şipşak yapmış olduğumuz tariflerden bir tanesidir. O yüzden lütfen gönül rahatlığıyla deneyin. Açıklamalar kısmına malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Sadece dakikalar içerisinde şerbeti tatlının görmüş olduğunuz gibi hamurunu hazırladım. Üstelik çok keyifli ve çok kolay. Bu işlemleri yaparken eminim hiç sıkılmayacaksınız. Hamuru yoğurdum ve ardından da bu şekilleri verdim. Şimdi hemen bu tepsiyi fırına veriyorum. 180 derecelik fırın ayarında 45 dakikanın içerisinde pişecektir. Tatlının şerbeti için toplamda 3 bardak şeker kullandım. Bu arada bu şerbetli tatlının en önemli püf noktası şerbetinin kaynatılmamasıdır. Bir tencereye aldıktan sonra birazcık ocağın altını açtım ve karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi birkaç yeri bu şekilde rengi değişti, sarardı. Ve ardından da hemen üzerine 2,5 bardak su ilavesi yaptım. Biraz karıştırdım. Sadece şekerin erimesi yeterli olacaktır. Kaynatmanıza hiç gerek yok. Sadece 2-3 dakika altının açık olması yeterlidir. Ardından da hemen ocağın altını kapatabilirsiniz. Şerbetin rengini daha detaylı görmeniz için hemen böyle bir kaseye aldım. Görmüş olduğunuz gibi sadece birazcık karamelize ettim. Bu işlemi yapmanıza da gerek yok. Sadece tatlının birazcık rengini daha güzel olmasını sağladım. Birazcık daha lezzetini artıracağım. O yüzden de şerbetini birazcık karamelize ettim. Eğer isterseniz bunları yapmanıza da hiç gerek yok. Şeker ve suyu güzelce karıştırmanız, erimesi yeterli olacak. Ve hemen tepsiyi fırından çıkarttım. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi altı ve üstünün nar gibi kızarmış olması çok önemlidir. Genellikle şerbetli tatlılarda bu hata çok yapılıyor. Yeterince pişmeden hemen fırın kapatılıyor. Bu sefer de hamur oluyor. Ancak lütfen dikkatli olalım. Daha fazla da kızartırsanız da rengi kötü olur. O yüzden de 35 veya 45 dakikanın arasında pişecektir. Bu süreç içerisinde kontrollü olmanız yeterlidir. Hemen şerbetini veriyorum. Bu arada en önemli püf noktalarından bir tanesi tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra 10 dakika boyunca ilk sıcaklığının gitmesini bekledim. Daha fazla olmasın.
10 dakika sonrasında da hemen soğuk şerbetini verdim. Sizler de aynısını yapmanızı tavsiye ediyorum ki tatlı, şerbetli tatlı hamur olmasın diye. Şerbetini verdikten sonra aradan sadece 2 saat geçti ve görmüş olduğunuz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekmeye devam ediyor. 2 saat sonra, toplamda 4 saat sonra tamamen çekmiş olacaktır. Ertesi güne de tabii ki de bu tatlı daha da lezzetli oluyor ama 4-5 saat sonra, şerbetini verdikten 4-5 saat sonra da bu şerbeti, tatlıyı misafirlerinize veya ev halkına servis edebilirsiniz. Şerbetini daha hızlı çekmek için bunu da yapabilirsiniz. Bir kaşıkla böyle ara ara gelip gittikçe tatların üzerine ilave ettim ki hızlı bir şekilde çeksin diye. Yapımı çok kolay ve de lezzetli. İnanılmaz derecede hafif bir tatlı, şerbetli tatlı. Deneyenlerin eminim gözde tarifi olacaktır. Evde bulunan malzemelerle hemen şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir şerbetli tatlı tarifidir. Eğer evinizde varsa Hindistan ceviziyle de servisini yapabilirsiniz. Ve hemen artık sizlere içini göstermek istiyorum. Bu arada şerbeti tatlıyı tepsinin üstünü örtmeden soğuk bir yerde saklamanızı tavsiye ediyorum. Buzdolabında genellikle şerbeti tatları muhafaza etmenizi tavsiye etmiyorum. Evin en soğuk bir yerinde muhafaza ederseniz çok çok daha iyi olacaktır. Şimdi hemen servis tabağına koyuyorum ve şöyle hemen yakından da rengini göstermek istiyorum. Hem iştah açıcı hem de gerçekten de çok lezzetli. Sadece 3-4 saat içerisinde görmüş olduğunuz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Tadı da çok güzel. Dinlendikçe de lezzetini artıran muhteşem bir şerbeti tat tarifimi paylaştım. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu şerbetli tatlı tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.